Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en çok denenen ve sevilen tariflerimden biri olan irmik helvasını 2 kişilik ve daha az malzemeyle hazırladım. Mutlaka sizler de deneyin. Deneyenler çok beğenmişti. Yumuşacık, lokum gibi bir kıvamı vardır ve dakikasına kadar ölçülüdür. Eminim çok kolaylıkla helvanın kıvamını tutturacaksınız. Eğer daha fazla miktarda yapmak isterseniz videonun sağ üst köşesindeki önerilen videoya tıklamanız yeterlidir. Şimdi detaylıca tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Helvamı ocağımın en küçük gözünün orta ateşinde kavuracağım. Belki ufak tefek detaylar ama ben bunları çok önemsiyorum. Tarifi başarılı bir şekilde uygulayabilmeniz için her türlü detayı sizlere anlatmaya çalışıyorum. Tavama 60 gram yani 2,5 yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay bardağının 1/4 kadar yani yarısının yarısı kadar sıvı yağ ekliyorum. 30 gram sıvı yağ kullandım. 1 su bardağından kalınca bir parmak eksik olacak şekilde irmiğimi ekliyorum. Toplamda 100 gram irmik kullandım. İrmiği ekledikten sonra lütfen süreyi iyi takip edin. 5 dakika boyunca irmiği sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin. İrmik ilk başta yağı içine çekecek ama 5 dakikadan sonra rengi biraz değişip yağını salmaya başlayacak. Görmüş olduğunuz şekilde. İrmiği 5 dakika boyunca kavurduktan sonra 2 yemek kaşığı 30 gram un ekliyorum. Klasik su bardağıyla yine 1/4'üne denk geliyor. Unu ekledikten sonra yine süreyi iyi takip ediyoruz. 15 dakika boyunca sürekli karıştırarak helvamızı kavurmaya devam ediyoruz. İrmik ve un toplamda 20 dakika boyunca kavrulmuş olacak. Helvanın olmasına yakın hemen şerbetini hazırlıyorum. Bunun için 1 su bardağı tam dolusu 8 yemek kaşığı yani 120 gram toz şeker kullandım. Şeker eriyene kadar karıştırdım ve kaynamaya bırakıyorum. Fokur fokur kaynatmanıza gerek yok. Kaynamaya başladığını gördüğünüz an ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Evet, 20 dakikanın sonunda helvanın istediğim kıvamını ve rengini yakalamış oldum. Artık bu aşamadan itibaren şerbetini verebilirim. Şerbetim kaynamaya başladığı an artık helvaya yavaş yavaş döküp bir yandan da karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada ocağınızın altı ya çok kısık ateşte olmalı ya da tamamıyla kapalı olmalı. Bu biraz kullandığınız tavayla ilgili. Eğer kalın tabanlı bir tavada pişiriyorsanız helvanızı ocağınızın altını kapatın. Çünkü tavanın sıcaklığı şerbetin çekilmesine yardımcı olacaktır. Ama ince tabanlı bir tavada kavurduysanız çok kısık ateşte çektirebilirsiniz şerbetini. Ben bir müddet tavanın ısısıyla şerbetini çektirdim. Daha sonra kısık ateşe alıp şerbet çekilene kadar karıştırmaya devam ettim. Bu kısımları da özellikle sizlerle paylaşıyorum ki aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Evet, helva tamamıyla şerbetini çekti. Şimdi üzerine kapağını örtüp 10 dakika bekletiyorum. Lütfen 10 dakikadan önce servis yapmayın. Helvanız güzelce dinlensin ve demlensin. O zaman kıvamı daha da güzel olur. 10 dakika sonra helvanın altını üstünü güzelce bir karıştıralım. Ve artık helvam hazır. Şimdi sunum zamanı. Elimde böyle bir aparat var ama tabii ki şart değil. Sizler istediğiniz şekli vererek servise hazır hale getirebilirsiniz. İrmik helvasını ben en çok dondurmayla seviyorum. Üzerine bir top kaymaklı dondurma yerleştirdim. Gerçekten helva ve dondurmanın uyumu muhteşem. Birazcık da toz Antep fıstığı serpiştirerek sizlere helvamın iç dokusunu, kıvamını, yumuşaklığını daha detaylı bir şekilde yakından göstermek istiyorum.
Bakın kaşığı vurduğum an öyle kum gibi dağılan kupkuru bir helva değildir. Yumuşacık, hafif nemli ve ıslak dokusuyla ağızda lokum gibi eriyip giden bir helvadır. Un ve irmik birleştiği zaman ortaya harika bir kıvam çıkıyor ve yumuşacık oluyor. Mutlaka sizler de bu şekilde deneyin. Verdiğim ölçülerle 2 kişilik helvanız olacaktır. Ben ikinci porsiyonunu da yine dondurmalı ama bu kez üzerine tarçın serperek servis ettim. Tarçın da helvaya inanılmaz derecede yakışıyor. Bence denemelisiniz. Verdiğim sürelere ve anlattığım şekilde ölçülere uygun bir şekilde hazırladığınızda yaptığınız ve yediğiniz en güzel irmik helvası olacağını ben garanti veriyorum. Tıpkı o meşhur helvacılardaki lezzeti bulacaksınız. İnşallah sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyenler de yorumlarını mutlaka yazsın bana. Kanalımda buna benzer birçok farklı çeşitli tatlı tarifi var. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Tarifimle ilgili sorularınız olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Helva tarifinin tüm ölçülerini açıklamalar kısmına ekledim. Oradan da görebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz dili seçerek altyazıyı da aktif hale getirebilirsiniz. Yeni tariflerimden ve videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini de açık tutmanız yeterlidir. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.